Adamlar her şeyin aynısı yapmış Türkiye'deki BİM'le. Sağ kasa mı sol kasa mı belli değil. Poşeti sordum parayla mı diye, bedavaymış arkadaşlar. Otelin yanında fırın ilk. Geldik arkadaşlar. Paketi. Yeni videodan herkese selam. Videomun ilk dakikalarında önce buranın en güzel kahvaltısını yapacağız. Ardından da küçük bir müze gezimiz olacak. Kahire sokaklarını keşfedeceğiz. Hemen ardından da size Mısır'daki market fiyatlarını göstereceğim. Şok eden market fiyatları videomda. Herkese iyi seyirler. Otelimizden çıktık. Önce bir kahvaltı yapacağım. Otelin yanında fırın var arkadaşlar. Şurada taze ekmekler. Mükemmel tadı var. Have a nice day bro. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğim yerde bu ekmeği kullanıyor. Falafel koyuyor bu ekmeğin içine. Birazdan göreceğiz. Dün ondan yedim kahvaltı. Mükemmel bir lezzeti vardı. Şimdi tekrar oraya gidiyorum. Yolu çözdüm artık. Haritaya bakmadan yolculuk yapıyorum. Otelin bulunduğu nokta... Thank you. Maybe later. Okay. Thank you. Bye bye. Türkiye. Turkey. Welcome. And you? Istanbul, yeah. Istanbul. I live in Istanbul usually. I like Istanbul. Really? Did you been? I want to go travel with you. Oh. I hope. Did you be in Istanbul? Did you go before? No. No. I see move. Yeah. Take busy. I hope you will go one day. I hope. What's your name? Islam. Islam? Yeah. My name is Ehad. Ehad? Yes. Hello, Ehad. Hello. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Kaldığım otel Tahran'ın en ünlü meydanına çok yakın arkadaşlar. 5 dakika yürüyorum ve meydana çıkıyorum. Tahran meydanı da Kahire'nin göbeği. Her şey o meydanın etrafında mevcut. Birazdan orada olacağım. Ve bir sokak arkada da falafelci var. Buranın en güzel falafelcisi diyorlardı. Ve gerçekten öyleymiş. Tabii daha çok dükkan var ama bu Kahire'deki en güzel falafelcilerden bir tanesiymiş. Genel olarak burada insanlar güler yüzlü arkadaşlar. Ticaret dışında uğraşanlar sizden bir şey talep etmiyor. Sadece tanışmak istiyor, muhabbet etmek istiyor. Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye'yi bilmeyen yok. Özellikle İstanbul'u bilmeyen yok. Buradaki insanlar tahminen Türklere daha ılımlı yaklaşıyor arkadaşlar. Tabii bunda Müslüman olmamızın büyük bir etkisi var. Ve Tahran Meydanı gözüktü. Tam karşıda Dikili Taş. Zaten orası aynı zamanda bir döner kavşak. Full trafik oluyor. Yoğun bir cadde. An itibariyle zaten ben de meydana geldim. Çok büyük bir meydan aslında. Hemen yanında da alt geçit var. Buradan tam karşıya geçiyor. Bu alt geçit aynı zamanda metro istasyonu. Sadat isminde. Falafelcinin olduğu sokağa da girdim. Az ileride sağda kahvaltı yapacağım. Ülkede aç kalmazsınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kahire'de özellikle birçok yiyecek seçeneği var. McDonald's bile var karşıda. Ve bugün daha da kalabalık geldiğim falafelci. Burada sıra bekleyeceğiz diye başka seçeneğim yok. Burası bildiğimiz para basıyor arkadaşlar. Bakın bu ödeme sırası. Önce ödeme yapacağım. Daha sonra fiş verecek. Fişi aldıktan sonra da yemeği bekleyeceğim. Selamünaleyküm. English? Yes, and Turkish. Arabic Mafi. Ödemeyi yaptım. Ödemeyi yaptıktan sonra şöyle fiş veriyorlar. Sıra numarası. Dün geldiğimde 300 küsürdü, bugün 769. Sabahtan beri 769 kişi alışveriş yapmış burada. 60 Mısır poundu ödeme yaptım. 60 Mısır poundu da 1.2 dolar arkadaşlar. Yaklaşık 50-55 Türk lirası civarı diyebilirim. Burada numaraları söylüyor. Numarası gelenle gidiyor oluyor. Tabii ben biraz yanaşacağım. Fişi göstereceğim adama çünkü söylediği numaraları anlamıyorum. Bu 60 pound'un içinde 3 tane yarım ekmek falafel var ekmek arası. Birazdan onu göreceğiz zaten. Ve Mısır paraları da böyle elimde tuttuğum 20 pound yaklaşık 18-19 Türk lirası yapıyor.
Bunlar hep yenilenmiş. Bu da 10 pound arkadaşlar. 8-9 TL civarı şu anki güncel kurla 15 Ocak 2026. Falafeli aldım. Bir 15 dakika bekledim orada. 3 tane böyle ekmek arası peynirli falafel. Boyutları da böyle. Hemen yanında da böyle oturmaya yerler var. İnsanlar burada oturuyor. Biz de geliyor burada çay getiriyor. Benim çay da geldi. Thank you so much. Thank you. 3 çay, bir falafel, 65 Türk lirası harcadım bir kahvaltı için. Hatta falafelin bir tanesi çantamda. Çünkü 2 tanesi yeterince doyurdu beni. Şurada karşıdaki ekmekler de 1 pound arkadaşlar. Yaklaşık 90 kuruş falan bunun fiyatı. Adam gün boyunca buradan ekmek satıyor. Falafelde kullanılan ekmek de buydu zaten. Genel olarak neredeyse her masada, her sofrada bu ekmek var. Bulunduğum bu bölge Downtown bölgesi diye geçiyor Kahire'de. Mısır Müzesi de burada, Tahrir Meydanı da burada. Fakat Nil Nehri'nin karşısında geçtiğimizde Downtown'dan çıkış yapıyoruz ve yeni şehire geçiyoruz. Orası biraz daha lüks. Orada apartmanlar, daireler daha yaygın kullanılıyor. Ve tabii bu Downtown bölgesinde daha düşük gelirli insanlar yaşıyor arkadaşlar. Daha yüksek gelire sahip insanlar da Nil Nehri'nin diğer tarafında kalıyor. Ve şimdi Mısır Müzesi'ne gidiyorum. Gideceğim müzede Nil Nehri kıyısına çok yakın. Az önce geldiğim yere Tahrir Meydanı'na geri döndüm. Araç trafiği çok yoğun. Yaya geçidi var ama hikaye. Bakın çocuk nasıl geçiyor karşıya. Ben de öyle yol atlayacağım şimdi. Başka seçenek yok çünkü. Biraz daha sakinleşsin de. Şimdi gideceğim müze Mısır Müzesi olarak geçiyormuş. Bu müze aslında küçük bir müze. Esas müze Gize bölgesinde Grand Egypt Museum olarak geçiyor. GEM diye geçiyor kısa ismi. Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi. Bu Gize bölgesine yakın olan. Tahrir şehir merkezinde ise küçük bir müze var arkadaşlar. Ben orasını ziyaret edeceğim. Ve tabii ki burada da çok güzel tarihi eserler var. Önemli eserler var. Ama en önemli eserler Gize bölgesindeki Büyük Müze'deymiş. Büyük Müze'ye giriş 1500 poundmuş. Ayrıca Büyük Müze'ye de bir gün ayırmanız gerekiyormuş. Bilginiz olsun. Yeni müzede görkemli bir açılışla Kasım 2025'te açılmış. Ve Tutankamon'un altın maskesi dünyanın en meşhur eserlerinden bir tanesi. Kasım'dan sonra Büyük Müze'ye, yeni müzeye taşınmış. Eskiden buradaymış. Aklınızda olsun. Buradaki küçük müzeye geldiğinizde bu hazineyi göremeyeceksiniz. Ve ben de müzeye yaklaştım. Tahrir Meydanı'ndan sadece 5 dakika uzaklıkta bir müze. Müzede şu gördüğünüz pembe bina arkadaşlar. Şu alana geçmek için az önce X-Ray'den geçtim. Şuradaki güvenlik kapısından geçtim. Şimdi de müzeye giriş yapacağım. Giriş fiyatını buraya yazmışlar. 550 Mısır poundu. Yaklaşık 500 Türk lirası 11 dolar. Buraya giriş ücreti var. Şu alana girmek için de yine bir güvenlikten geçtim. Burada makineler varmış. Görevli söyledi. Makineden dedi müze kartı alabilirsin dedi. Bir tane tam seçiyoruz. Doğru mu diyor, bir tane mi aldın diyor. Evet, bir tane aldım. Kartı okutun diyor. 550 Mısır poundu. Ödemeyi yaptım ve müzeye giriş kartını aldım. Gayet de basit oldu. Müzenin bahçesinde kafeterya var. Böyle geniş bir avlu var. Müzenin girişinde bir tane daha X-Ray var. Bu da 3. X-Ray, 3. güvenlik kontrolü olacak. Ve buradan da geçerken aldığım bileti cihaza okuttum. Öyle geçtim. Bu devasa heykel 19. Haneden Kralı 2. Ramses'i temsil ediyormuş. 1901 yılında gün yüzüne çıkmış bu heykel. 125 yıl önce bulunmuş. Müzenin girişine bu iki heykel bizi karşıladı. Bu heykelde bir zamanlar tapınakta bulunuyormuş. Diz çökmüş bir kralın heykeli. Evet, lahitler var. Müzeden girdiğimizde sol tarafta birçok lahit var. Bakın lahidin içi desenlerle dolu. Taşa oyulmuş ve boyanmış yazılar, simgeler var.
Bu parça da piramitlerin içinden çıkmış arkadaşlar. Ve kralların mezarlığına geldik arkadaşlar. Burada da birkaç tane mezar bırakmışlar. Hatta mezar tabutu diyebiliriz. Diğerlerinin hepsi büyük müzeye taşınmış. Bakın bu mezarın üstü. Burası da altı. Tabii şeffaf değilmiş fakat orijinal desenlerini korumaları için restore edilmiş. Ahşap muhtemelen parçalanmış burada. Neredeyse müzenin içindeki tüm eserleri size gösterdim. Buraya gelirseniz görecekleriniz bunlar. Esas değerli eserler hep büyük müzeye taşımış arkadaşlar. Burada çok değerli eserler kalmamış. Bu müzedeki eserlerin tamamını yarım saat içerisinde görebilirsiniz. Tabii ayrıntılı bakmak isterseniz de toplamda 2 saat kadar bir zaman harcamanız gerekiyor. Kahire merkezdeki küçük müze böyle. Bu alana ilk adımı attığınızda rehber geliyor sizin yanınıza. Rehber ister misiniz diye soruyor. İngilizceniz iyiyse eğer rehberle de burasını gezebilirsiniz. Ve müzeden çıkışta hemen sizi hediyelik eşya dükkanına sokuyorlar. Böyle küçük bir hediyelik eşya dükkanı var. Fiyatları da yazıyor aslında. Şunun fiyatı mesela şöyle bir şeyin fiyatı 500 TL. Küçük piramitler var. Bunların fiyatları yazmıyor. Böyle bir şey 7500 pound arkadaşlar. Küçücük bir şey. Çok ağır bir de kar küreleri var. Onlar da 400 Türk lirası civarı. Felaket pahalı. Ben ilk defa bu kadar pahalı bir hediyelik eşya dükkanı görüyorum. Böyle magnetler var. Şöyle bir magnetin fiyatı 260-270 Türk lirası. 300 Mısır poundu. Müzeden çıkışta sizi hediyelik eşya dükkanının tamamını gezdiriyorlar. Kahire'de Zamalek bölgesinde Metro Market buldum. Kahire'de 60'a yakın şubesi var. Bakalım burada market fiyatları nasılmış. Böyle bir pasajın içinden giriyorsunuz markete girmek için. Sabah 7'den akşam 1'e kadar açıkmış. Fiyatları hem pound hem Türk lirası hem de dolar cinsinden vereceğim size. 1 kilo mandalinadan başlayalım. Çünkü markete girdiğimiz gibi meyve sebze reyonu bizi karşıladı. 20 pound 1 kilo mandalina, 18 lira 35 kuruş. Yaklaşık 40 cent bunun fiyatı. Portakal var arkadaşlar. Portakal da 35 pound. Kilo fiyatı da 32 Türk lirası, 0.74 dolar. Muz biraz pahalı galiba burada. Organik muz diyor. Muzun fiyatı da 85 pound. Bu da 1.7 dolar 77 Türk lirası. Tabii portakalın burada çeşitleri de var. 10 pound daha fazla bunun fiyatı. İthal portakal var. Premium portakal. Onun da fiyatı 107 pound 100 Türk lirası kilo fiyatı arkadaşlar. Elmaya bakalım hemen. Elma, yeşil elma 125 pound indirimdeymiş. 130'dan 125'e düşmüş. 2.6 dolar 115 Türk lirası yapıyor. 1 litre yarım fiyatı da 50 pound. 1 litre sıvı yağ ayçiçek yağı arkadaşlar. 45 Türk lirası 1 dolar. Nescafe Gold var. Nescafe'nin fiyatı yazmıyor ama hemen yanında Modi marka 200 gram kahve var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 300 pound. 289 pound 300'e yuvarladım. 6.3 dolar. 274 Türk lirası 200 gram kahve. Hemen yanında da havlu varmış arkadaşlar. El havlusu bizim evde en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi. 30 pound. Bunun da fiyatı 27 Türk lirası. El sabunu 40 pound. Ecip poundu bu arada. Mısır poundu. 36 Türk lirası. Soğan var. Soğanın beyaz soğan bildiğimiz bizim Türkiye'de kullandığımız soğan. Soğan biraz yüksek fiyatlı burada. Onun da fiyatı 45 Türk lirası 50 pound arkadaşlar. 1 dolar biraz geçiyor.
Patates var. En düşük patatesin fiyatı, liste fiyatı 22.99. Domates var. Domatesi dolaba koymuşlar. Dolapta böyle paketli. Kilo fiyatı 25 pound. Onun da Türk lirası karşılığı 22 Türk lirası. Pınar labne peynir var burada 180 gram. 105 Türk lirası onun fiyatı. Daha düşük gramajlar da var tabi. Daha değişik markalar da var. Onlar da ortalama 60-70 TL arası değişiyor. 30'lu yumurta var burada arkadaşlar. 165 pound. 151 Türk lirası. 30'lu yumurtanın fiyatı. En düşük rakamı söylüyorum size. Daha pahalıları da var tabi. Pet fiyatları, kadın petleri 100 pound arkadaşlar. 92 Türk lirası. Bu arada 100 pound 91.6 TL. Şu anki güncel kurla 2.1 dolar. %100 meyve suları var burada. Mango, domates, nar, portakal, ananas. Bunların da fiyatı 42.5 pound. 42.5 38.9 90 Türk lirası. 90 sent yani şunların 1 dolardan ucuz. 50 dolar var bizim şampuanlarımızdan en çok kullanılan Sunsilk arkadaşlar. Büyük boy 142 pound. Bunun da fiyatı 3 dolar 130 Türk lirası. Ortalama şampuan fiyatları aynı gibi 144 pound. Büyük boylardan bahsediyorum burada. Clear var. Clear Man 200 pound'a. O da 4.2 dolar. 5 litre ayçiçek yağı var. 474 pound'a. 435 Türk lirası 10 dolar arkadaşlar. 5 litre sıvı yağının fiyatı. Burada organik gezen tavuklar da var arkadaşlar. Gezen tavuk yumurtaları da var. Organik yumurtalar. En yüksek fiyatlısına bakıyorum organik yumurtalardan. Onun da fiyatı 75 pound. 68.70 kuruş. 1,5 dolar arkadaşlar. Tuvalet kağıdı var. Altılı tuvalet kağıdı. 54 pound'a. 50 Türk lirası altılı tuvalet kağıdı. Orta kalitede diyebiliriz aslında buna. Çok da kaliteli değil tabi. Familya var. Daha kalitelisi. O da 85 pound. 1.8 dolar. 77 Türk lirası. Burada beyaz pirinç var. Şöyle bir paket beyaz pirinç. Bunun da fiyatı 30 pound. 27 TL 40 kuruş. 0.63 dolar. Ve sütler de burada. Sütün litre fiyatı 48 poundmuş. İndirimli hali. İndirimsiz halde 55 pound. Şu anki fiyatı 43 TL. 1 litre süt 1 dolar arkadaşlar. Pringles ise 190 pound. Bir paket Pringles'ın fiyatı. O da 175 Türk lirası. Donmuş pizza var. Kendi markalarına sattı. 126 pound. Bu da 115 Türk lirası. Bizim en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi nugget arkadaşlar. 400 gram nugget'ın da fiyatı 135 pound. Bu da 123.6 Türk lirası yapıyor. 123 TL 60 kuruş. 2.85 dolar. Burada kola var. Kutu kola. Fiyatı şaka gibi bakın. 14 pound. Yani 12 TL arkadaşlar. Şöyle kutu kolanın fiyatı. Mısır'da 13 Türk lirasına kutu kola içebilirsiniz arkadaşlar. 330'luk. 16 Ocak 2026'dayız. Şu anda Türkiye'de bunun fiyatı benim en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi olduğu için çok iyi biliyorum. Migros'larda 75 Türk lirası civarı. Bazen BİM 65'e düşürüyor. Bazı benzinliklerde de 100 TL'ye kadar çıkabiliyor. Fakat Mısır'da bunun fiyatı 36.5 pound. Yaklaşık görüyorsunuz burada da 33.40 kuruş arkadaşlar. Atıştırmalıklar var burada, bisküviler falan. Herhangi bir tanesine bakabiliriz. Ama bunlar İthal. Türk şey değil, Mısır değil. Oraya bakalım. İthal. Böyle büyük bir oraya kaç paraymış? 15.75 pound. Tam kuruş kuruşuna söyleyeceğim. 15 Türk lirası arkadaşlar bunun fiyatı. Greek Kalamata Extra diyor zeytin. 132 pound kilosunun fiyatı. Bu da 120 Türk lirası zeytin. Yeşil zeytin var, biberli. Bizim en çok kahvaltılarda kullandığımız zeytinlerden bir tanesi. Bu da 150 TL arkadaşlar kilo fiyatı. Makarnaya geldik. Makarna da normal fiyatta arkadaşlar. Çok pahalı değil burada. En ucuzunu söyleyeceğim şimdi. En ucuzu şöyle bir paket makarna 400 gram 14 pound. Bu da 12 TL 85 kuruş yapıyor. 0.3 dolar. Şöyle bir paket makarna.
Pirinç, 5 kilo pirinç arkadaşlar. Büyük paket buldum. 210 pound. 200 TL'ye yakın, 192 Türk lirası 5 kilo pirinç. 50 gram Nescafe Gold 165 pound. 150 Türk lirası. Neredeyse tüm temel gıda ürünlerinin fiyatını gösterdim. En çok kullanılan ürünleri gösterdim. Tabii çok daha fazla çeşit var. Ayrıntıya çok girmeyeceğim. Nutella gözüme çarptı burada. Nutella'nın fiyatı da 273 pound. 250 Türk lirası arkadaşlar. Tabii ithal ürünler gerçekten fiyatları yüksek oluyor. Her yerde böyle. Nada vosotros, ¿dónde prendemos? Hadi. Ana yavaş. Marketten çıktım şimdi. Tabii ülkede sigara fiyatları da çok düşük ülkemize göre. En ucuz sigara 30 pound arkadaşlar. 25 Türk lirası. Metro marketten çıktıktan sonra motosiklete atladım ve Mısır'da 400-420 civarı şubesi olan Türkiye'nin en büyük yerel zincir marketlerinden birine geldim. Tam arkamda BİM market var. Şimdi oraya gireceğim. Bakalım BİM'de fiyatlar nasıl? Ülkemizdeki BİM'lere göre daha pahalı mı, daha mı ucuz? Şimdi onu göreceğiz. Ve buradaki BİM'lerde ülkemizdeki kadar ürün çeşidi yok arkadaşlar. BİM Mısır pazarına 2014 yılında giriş yapmış arkadaşlar ve hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş. Temel gıda, temizlik, kişisel bakım, atıştırmalık, süt ürünleri, meyve sebze ne ararsanız var diyorlar. Mağazaların boyutları da diğerlerine göre küçük kalıyormuş büyük marketlere göre. Fiyatlar genelde rekabetçisi Kazyon, Kahir Zaman ve Metro'ya göre daha uygunmuş. Metrodan çıktık. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Haftanın ürünleri bizi karşıladı burada. Ülkemizde de olduğu gibi açılış kapanış saatleri de 9 ile 11 arası. Yine burada iki kapı sistemi. Markete girdiğimiz gibi arkadaşlar çaylar bizi karşıladı ama çayların fiyatları yazmıyor. Başka nelerin fiyatına bakabiliriz? Abdullah Efendi kahve var. Abdullah Efendi kahvenin fiyatı 100 gram Türk kahvesi 79 pound. Ben de hemen dönüştürücüyü açıyorum ve size dolar, Türk lirası ve Mısır poundu cinsinden fiyatlar vermeye başlıyorum. 80 pound Abdullah Efendi 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 73 Türk lirası. Bu normal VIP, medium'u da var tabi. Medium'da 62 pound. Orta sertlikte sanırım bu. Çok bilgim yok Türk kahvesi konusunda. 57 Türk lirası arkadaşlar. 1.3 dolar. Burada Dost marka süt var. Bakın sütleri böyle krem milk yazıyor. Şurada krem milk. Bilmiyorum bizim ülkemizde kullanılan süt tarzı mı bu? Ama 14.5 pound arkadaşlar. Dost sütün fiyatı. Türk lirası karşılığı da 425 gram sütün 13.20 kuruş. Önce bir marketi gezdireyim size. Marketin boyutuna bakın. Çok aşırı büyük değil. Şöyle iki tane koridor var. Ve bitiyor market. Ürün çeşitli konusunda evet gerçekten çok ürün yokmuş. Burada 700 milim ayçiçek yağı var arkadaşlar. Suni marka. 60 pound 700 milim 55 Türk lirası. Soğan var. Soğanın 2 kilosu 34 poundmuş arkadaşlar. 31.10 Türk lirası. 0.73 dolar. Nescafe az önce diğer markette göstermiştim. Aynı fiyat. 30 Türk lirası arkadaşlar. İstanbulli marka beyaz peyniri var burada. Türk peyniri. Onun da fiyatı 80 pound. 73 Türk lirası arkadaşlar şöyle peynirin. 30'lu yumurta var burada. 136 pound'a düşmüş. İndirim varmış. 30'lu yumurtanın fiyatı da 125 Türk lirası burada arkadaşlar. Soğandan başka da burada sebze yok. Sadece soğan var iki reyonda da. Makarna var burada arkadaşlar. Makarnanın fiyatı da 1 kilo makarna. Kilo ile satılıyor bakın. 1 kilo yazmışlar. 27 pound 1 kilo makarna şöyle. 1 kilo makarna da 25 Türk lirası. Şöyle büyük paket makarna 25 Türk lirası. Ülker'de var burada. Ülker'in bisküvisi var arkadaşlar. Fiyatını yazmamışlar. Ama tanıdık ürünlerden Halley var. Halley şöyle. Üçlü paket 10 pound
Yaklaşık 8-8,5 Türk lirası diyebiliriz. Nutella var burada. Buradaki Nutella'nın fiyatı da 230 pound arkadaşlar. 230 pound da 210 Türk lirası. Şöyle Nutella, salça, domates püresi, yurdum arkadaşlar. Bakalım bu mu? Evet, yurdum domates salçası. 760 gram. Onun da fiyatı 40 pound. O da 37 Türk lirası arkadaşlar. Burada da haftanın ürünleri var. İndirimli. Genelde mısır ürünlerini koymuşlar. Yerel ürünleri koymuşlar. Paketle Oreo indirimdeymiş. Şöyle bir paket Oreo 120 pound. 110 TL. Şöyle bir paket Oreo. Biskrem var. Biskremin paketi şöyle küçük küçük paketler var içinde. 12'li 70 pound. Gerçekten şey aynı. Sistem aynı. Raf sistemi aynı. Yine burada her şey kolinin içinde satılıyor. Çalışanların tipleri aynı. Hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Birçok üründe tanıdık gelince kendinizi ülkede gibi hissediyorsunuz. Su Mısır'da 500 milim satılmıyor arkadaşlar. 600 milim bu su. Yani 100 milim daha fazla ülkemizdeki sulara göre. Hayat su. Küçük suyun fiyatı da 5.5 poundmuş. O da Türk lirası karşılığı 5 TL arkadaşlar. Şöyle Hayat su. 1,5 litre buranın kendi suyu var. O da 8.95 pound. Yani 7 Türk lirası falan diyebiliriz. Yerel markanın suyu. Marketi de bitirdim gerçi. Pirince bakalım. Pirinç var burada. Doha pirinç yazıyor etikette. 1 kilo pirinç 39 pound. Yaklaşık 36-35 Türk lirası civarında. Gördüğünüz gibi markette çok çeşitli yok gerçekten. Sınırlı sayıda ürünler var. Fakat hiç yoktan iyidir. Burada bir Türk firmasını görmek güzel. Kilometrelerce uzakta ülkemizden bir Türk markasının iş yapıyor olması gerçekten gurur verici bir şey. Kendilerine başarılar diliyorum BİM Market'e. Metro Market'in olduğu bölge Zamalek bölgesi olarak geçiyor arkadaşlar. Tahrir Meydanı'ndan Nil Nehri'nin karşısındaki kıyıda kalıyor. Aslında orası bir ada. O adada Metro Market ve o adada birçok konsolosluk var. Devlet adamlarının evleri var. Adım başı polis. Her köşe başında bir polis noktası var. Güvenlik önlemleri çok yüksek. Ayrıca o bölgede lüks oteller var. Kafeteryalar var. Yani çok farklı bir dünya var. Şu yerdeki çöplüğün onda biri bile orada yoktu. Bu BİM'de benim kaldığım otelin olduğu bölge, Tahrir Meydanı olduğu bölge. Daha açıklayıcı konuşayım. Burası da Downtown diye geçiyor arkadaşlar. Downtown bölgesi aslında Kahire'nin kalbi, Kahire'nin göbeği. Her şey burada var. Fakat aynı zamanda yerel halk da böyle yaşıyor arkadaşlar. Yani fiyat karşılaştırması yapmam çok mümkün değil açıkçası ama burada kapı önünde böyle bir sokakta içtiğiniz bir kahvenin fiyatı 50 poundsa ya da 60 poundsa Zamalek bölgesinde 100-150 pound oluyor. Köprüden karşıya geçtiğiniz gibi fiyatlar %30, %40 artıyor. Tabii onun havasını da hissediyorsunuz zaten. Öyle toz duman yok orada Zamalek bölgesinde. Gelen turist grupları, Avrupalı turistler genelde o bölgede kalıyor. Bu bölgede ise hosteller var. Benim kaldığım, sırt çantalı gezginlerin kullandığı hosteller var. Normal bir kaldırımdan yürüyorum şu an. Kaldırımın hali böyle. İnsanlar burada tavuk ayakları atmış kedilere, köpeklere yesinler diye. Sokak hayvanlarına bakıyorlar burada arkadaşlar. Sokakta ülkemizdeki kadar olmasa da kedi köpek var. Avrupa gibi değil, bilginiz olsun. Sokakta adım başı bir kediye bir rezalet bir koku var burada. Hayvanlar burasını tuvalet olarak da kullanmış tabii. Kaldırımdan yürünmüyor, yoldan yürümek daha güzel, daha temiz. Yolumun üstünde bir halk pazarı var, şimdi oraya gireceğim. Eğer rakamlar Arapça yazılmadıysa fiyatlarını da size göstereceğim. Pazar dedim ama burada BİM'den çok daha fazla çeşit ürün var. Maalesef ki
fiyatlarını anlayamıyorum. Fiyatları yazıyor ama muhtemelen çok daha Hello. Muhtemelen çok daha düşük fiyatlar. Bakın böyle pakette süt satıyorlar. Do you speak English? Yeah, Mark. How much is that? Halib, 1, 2, 3 pound? 50. 50. Five. 5, okay, okay. Şükran, şükran. Okay, no problem. It's okay. No problem, it's okay. Okay. Bakın burada meyve sebzeler var, çilekler var. Gayet güzel çilekler, büyük çilekler. Selamünaleyküm. Ya BİM'in 100 katı çeşit var burada arkadaşlar. Yerel halk da buradan alışverişini yapıyor. Çilek var, kivi var, mandalina, muz, elma, kavun. Ne ararsanız var. Paket paket çikolatalar da satıyorlar. Bu pazarda böyle gidiyor. Bizim ucuzlukçu tarzında küçük bir dükkan da var. Temizlik ürünleri satıyorlar arkadaşlar. Cezvesinden, kepçesinden, çatalından, bıçağına kadar her şey var. Sokak kedileri demiştim. Bakın sokak kedileri her yerden çıkabiliyor. Şurada bir market ve kasap da var. Bugün günlerden cuma. Muhtemelen cuma halk pazarı olarak kuruldu burası. Her gün kurulacağını zannetmiyorum. Evet, pazarı da bitirdik gerçi. Şurada birkaç tane daha tezgah var. Az ileride bir tane daha BİM var. Bakın bir BİM'den çıkıp öbür BİM'e geldim. Yaklaşık 10 dakika sonra yine BİM market çıktı önüme. Yolun sonunda BİM market var. İnsanlar zaten BİM poşetleriyle geziyor. Bu ön köpekleri de genelde böyle arabaların üstünde yatıyor arkadaşlar. Eski arabaların, kullanılmayan arabaların üstünde yatıyor. Bakın bir arabada 3 tane köpek var. Ve Mısır'da güvercin eti yeniyor arkadaşlar. Güvercin eti çoğu restoranda var. Biz nasıl dana eti, kuzu eti tüketiyorsak buradaki insanlar da güvercin eti tüketiyor. Şimdi ablam ona bakıyor, güvercinlere bakıyor. Muhtemelen fiyatını soruyor şu an. Bakın kasap burası. Kasabın önünde ördek var, tavuk, horoz var, güvercin var ve tavşan da var arkadaşlar. Tavşan eti de hemen kesip veriyorlar. İçeride de birçok kafes var. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. How are you? Good? Sure. Okay. Sure. You want to take picture? ما في عربي ما في عربي Türkiye تركيا وانا تركيا. تركيا وعسل تركيا Selamünaleyküm. حبيبه قالوها تسلم تسلم ابو Bakın tavşanlar burada. Can I touch? What? What? No English. Okay my friend. Friend. Habibi. Bakın tavşanlar ne güzel gözüküyor ve cana yakın insanlar. Ne kadar sıcakkanlı insanlar. Wow. هاي تركيا Thank you so much. Thank you. Selamünaleyküm. Valla içerisi bir şey diyemiyorum. Diyecek söz bulamadım. Gördüğünüz gibi. Yani hiçbir şey söylememe gerek yok. İnsanlar orada çalışıyor. Tavşan keseyim sana dedi. Ben onu anladım tabii ki. Alırsın dedi tavşanı. İçerideki kokuyu da anlatamam. Anlatacak kelimem yok çünkü. Müzeyle başlayan videom market fiyatlarına doğru gitti. Market fiyatlarından sonra halk pazarına geçtik. Şimdi de BİM'e gidiyorum ve artık videomun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu biraz daha büyük bir BİM ama giriş kapısı tabii ki çift kapı. Damacana satıyorlar burada. Eğer boş şişeniz varsa 88 pound damacanın fiyatı. O da 80 Türk lirası Nesle. Hızlı şuraya bakıp çıkacağım.
Burada çok daha fazla çeşit varmış. Az önceki BİM gibi değil. Biraz daha büyük burası arkadaşlar. Gelmişken paramız da geçsin. Birkaç tane gofret alayım buradan. Gördüğünüz gibi bayağı da büyük bir market burası. Ülkemizdeki kadar çeşit var. Burası çok daha dolu diğerine göre. Boş değil. Buradaki Spanish latte'ler çok hoşuma gitti Nescafe'nin. Fiyat da uygun olunca adamlar her şeyin aynısı yapmış Türkiye'deki BİM'le. Kasa her zaman boş oluyordu biliyorsunuz Türkiye'deki BİM'lerde. Sağ kasa mı sol kasa mı belli değil. Hemen kasaya tabii ki gelen oluyor şu an. This one? Selamünaleyküm. Cash? Do you have this? No plastic. Şükran. Is it for free or with money? Free. Free. Okay, thank you so much. Okay, no need. No. Just this. VIP kahve var arkadaşlar. 100 gram. Onun da fiyatını da söyleyeyim size. 180 Türk Lirası civarı. Müteşekkir. Şükran. Dört gündür Mısır'dayım. Her alışveriş yaptığım markette poşet verdiler arkadaşlar. Şimdi kasiyer de poşet vermeye kalktı. Elimdeki zaten şeyler küçücüktü. Poşeti sordum, istemiyorum dedim zaten önden de. Poşeti sordum parayla mı diye, bedavaymış arkadaşlar. Gittiğim çoğu yerde, restoranda, kafede ya da markette insanlar önce kasiyerler kredi kartıyla mı ödeme yapacaksın diyor. Bunun sebebini baştan veremedim. Fakat bugün Metro Market'te 30 poundluk Nescafe aldığımda kadın kart verirsen dedi daha iyi olur dedi. Dedim niye kart istiyorsun? İngilizce çok anlamadı tabii ama kart dedi daha iyi dedi bizim için. Sanırım çoğu şirket ya da esnaf kart almak istiyor. Bunun nedenini anlamadım. Bizde de tam tersine karttan komisyon olmasın diye nakit çalışmaya çalışıyor insanlar. Hatta indirim de yaptıkları oluyor. Nakite indirim. Çünkü banka komisyonudur. İşte vergidir bilmem nedir. Birçok sebepler vardır bunun arkasında. Tam olarak bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Ama burada durum tam tersine. İnsanlar kart istiyor sizden, kartla ödeme istiyor. Mısır piramitlerinin içinde bile, kanalımda çok güzel bir piramit videosu var, bu arada mutlaka izleyin. Piramitlerin içinde bile tuvalet 20 pound'tu, yaklaşık 18-19 Türk Lirası. 20 pound'a bile adam kart istedi. Ben dedim vermem, yani kart veremem. 20 pound'un komisyonu 20 liralık şeyin komisyonu 20 lira gelecek bana üstüne. 2 katına çıkacak benim masrafım. İşte nakit almam, kart vereceksin falan, öyle bir yumuşak bir tartışma yaşadık. En sonunda biraz daha muhabbet edince Türk olduğumu söyledim ben. Tamam geç dedi. Türk olunca Mısır'da çoğu kapı açılıyor, bunu da anladım. Neyse ben yavaştan otelime dönüyorum. Bakın köpekler burada kavga etmek için arabanın üstüne çıktı. Buradan havlıyor. Burada insanlar ayrıştırma yapıyor. Ayrıca kanalımda çok güzel bir video var. Çöpşehir'e gittim arkadaşlar. Güzel demeyelim video ama çok ilgi çekici olduğunu düşündüğüm bir video var. Buradaki ayrıştırmayı yapanlar, Kahire şehir merkezindeki çöp toplayanlar bir bölgeye götürüyor çöpleri ve orada ayrıştırıyorlar. Videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Buradaki adam da işine yarayacakları topluyor arkadaşlar. Daha sonra bunları paketleyip dediğim Çöpşehir'e götürüyor ayrıştırılması için. Buradan para kazanıyorlar. Allah yardımcısı olsun. Çok zor işi. Halimize şükrediyoruz böyle insanları gördükçe. Ve bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka okuyorum. Yorumlarınızı yazın. Olumlu ya da olumsuz. Tüm yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mısır Kahire'den herkese selamlar, sevgiler. Selamünaleyküm. Dayı küfür ediyorsan valla çeviriden bakacağım, küfür etmediğine haberin olsun.